Geçecek olan gemiler bundan sonra diyor bir geçiş ücreti ödeyecek diyor İran. O zaman demek ki Hürmüz Boğazı'na ya da Bab-el-Mendeb Boğazı'na bağlı olmayan koridorlara ihtiyaç vardır. Türkistan'ı bağlayan Zengezur. Zaten çok açık. Şimdi onun için Trump küfrediyor. Açın şu boğazı diyor. Açın. Burası bizim İstanbul Boğazı gibi, Çanakkale Boğazı gibi değil. Çok ilginç bir durum var. Bu algı yanlış. Yuan olarak vereceksiniz diyor. Dolar yok bundan sonra diyor. Bakın Japonya niye karşı çıkıyor anladınız mı? Japonya niye bu savaşın bir an önce bitirilmesini istiyor? Fakat burada çok ilginç başka bir şey daha var. Ne biliyor musunuz? Bundan başka bir etkilenen, hiç umulmadık, aklımıza gelmeyen bir devlet daha var. EZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine aslında savaşın başından beri konuştuğumuz Hürmüz meselesini biraz daha derinleştirelim isterim. Hürmüz'ün yanına bir de Bab-el-Mendeb konusu geldi. Cephesi de geldi diyebiliriz belki. Bu iki konum Hürmüz ve Bab-el-Mendeb nedir? Bilmeyenler için önemi nedir? Savaşı neden bu kadar etkiliyor? Nasıl anlatabiliriz? Şimdi Hürmüz Boğazı dediğimiz yer burası. Bab-el-Mendeb dediğimiz yerde burası. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlıyor. Kızıldeniz'i de yine Hint Okyanusu'na bağlayan Bab-el-Mendeb, Kızıldeniz, Basra Körfezi. Şimdi burası, bu iki boğaz, Kızıldeniz'in Süveyş kanalına bağlandığını da düşünelim. Bu iki boğaz dünya enerji arzı açısından çok önemli ve ticaret açısından çok önemli. Hürmüz Boğazı dünya petrolünün %20'si buradan geçiyor. Ya burası kapandığı zaman dünyanın 1/5'i bir petrolik ortadan bir kere kayboluyor ve bunun etkilerini düşünebiliyor musunuz? Günlük dünyaya giden petrolün 1/5'i yok. %20'si yok yani. Burada Suudi Arabistan 6-7 milyon varil petrol gönderiyor günlük olarak. Ve bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri 3,5-4 milyon varil gönderiyor. Ve Kuveyt 2 milyon varil civarında, 2,5 milyon varil civarında gönderiyor. Irak 3,5-4 milyon gönderiyor. Ve Katar 1-1,5 milyon civarında gönderiyor. 1-1,5 milyon civarında gönderiyor. Kuveyt gene 2-2,5 milyon varil gönderiyor. Ve İran ise burada 1,5-2 milyon varil civarında. Aslında 1,5-2 milyon diyoruz ya İran'ınkine. İran niye bu kadar az gönderiyor biliyor musunuz? Çünkü teknolojisini büyük yaptırımlar nedeniyle çıkartamıyor ve büyük bir kısıtlama var. Yani bir teknolojik olarak bir takım sorunlar var ama en önemlisi yaptırımlar. İhraç edeceği yer çok kısıtlı. Çok kısıtlı. Fakat buradan geçen petrol yaklaşık 20-21 milyon varil civarında. Bu da aslında dünya petrolünün günlük petrolün %20'si. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını tutuyor. Bazıları şöyle düşünüyor. Aslında İran'ın da hoşuna gidiyor. Bu da bütün Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündeymiş gibi. Hayır, İran'ın kontrolünde değil. İran şu kısmı tutuyor. Ve buradan geçen gemileri ateşleyebilecek menzile ait. Yani bu boğaz dediğimiz bizim İstanbul Boğazı gibi düşünmesin ya. Bu 35-40 mil civarındaki bir boğazdan bahsediyoruz. En dar yerlerine bakacak olsak ortalama 35-40 mil genişliğinde, yani 70-80 kilometre genişliğindeki bir yer burası. Bizim İstanbul Boğazı gibi, Çanakkale Boğazı gibi değil. Ama Hürmüz'den geçen her gemiye müdahale edebilecek Müdahale, durumda. çünkü menzil çok kısa. 70-80 kilometre nedir ki? 30-40 kilometreye düştüğü yerler var. İşte gemilerin sahile yakın geçtiği yerler var falan. Çok ilginç bir durum var. Bu algı yanlış. Sadece İran değil, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'da bu bölgede. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'da, Suudi Arabistan'da üssü var, Katar'da üssü var, Bahreyn'de üssü var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üssü var, Umman'da üssü var, Kuveyt'te üssü var, Irak'ta üssü var. Aslında Basra Körfezi'ni herkes İran kontrol ediyor der. Aslında bu tarafı da Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Fakat İran'ın buradan saldırıları Amerika'nın kontrolünün yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani bir boğazın tek kıyısını kontrol etmek yeterli değilmiş demek ki. Zaten çok açık. Şimdi onun için Trump küfrediyor. Açın şu boğazı diyor. Açın. Neden? Açmayınca dünya petrolünün %20'si gitmiyor. Petrol fiyatları
yükseliyor. Petrol fiyatları yükseldikçe ve petrol kıtlığı oldukça bırakın dünyadaki diğer devletlerin baskısını, Amerika'da fiyatlar yükseliyor. Amerika'da fiyatlar yükselince bu sefer Amerika'nın iç kamuoyunda da müthiş bir başkaldırı başlıyor. Şimdi diyorlar ki bir karikatür gördüm. O karikatürü de anlatayım. O karikatürde şöyle 2020'de insanlar maske takıyor ağızlarına, burunlarına hasta olmasınlar diye. 2026'da petrol istasyonuna gitmişler. Pompadaki fiyatı görmemek için gözlerine maske takıyorlar. Bu Amerika'da yayınlanmış bir karikatürden bahsediyoruz. O zaman çok sıkıştırıyor. Peki şu andaki durum ne? İran diyor ki kardeşim Amerika ve İsrail'e yardım eden hiçbir devletin gemisini, bayraklı ya da sahipli gemiyi ben buradan geçirmem diyor. Burada neler var biliyor musunuz? 300 tane gemi, tanker içeride kalmış durumda. 300 tane. Amerika hangi ülkelere izin veriyor geçmesine? Şimdi kimlere veriyor biliyor musunuz? Amerika'ya yardım etmeyenlere veriyor. Çin'e veriyor mesela. Bunlara Türkiye'de mesela Türkiye ile bir sorunu yok. Onlara ateş etmiyor. Ama diğerleri Ruslara da veriyorlar. Biliyorsunuz Ruslara yaptırımı kaldırdı ya Amerika Birleşik Devletleri. Birliği ayağa kalktı. Ya kardeşim sen bana Ruslardan bir şey alma etme dedin. Rusların petrol ticaretine, doğalgaz ticaretine yaptırımı kaldırdın sen. Bu nasıl bir şeydir? O zaman bizi niye böyle zorladın? Soğuklarda kaldık, şunu yaptık, bunu yaptık, petrolsüz, doğalgazsız kaldık. Biliyorsunuz Almanya'da falan ısınma sorunu yaşandı. Kömür sistemine geçmesi Kömür sistemine geçme. Yani inanılmaz bir aslında herkesin üzerinde bir baskı ve yalan dolan işler dönüyor aslında çok amiyane tabiriyle söyleyecek olursak. Kimsenin ne dediğine güvenilmeyecek bir ortama geldik. Bu böyledir diyorlar. 2 saat sonra fikir değiştiriyorlar. Sen uyacaksın ama ben uymayacağım diyorlar. Kendi aralarında pazarlık yapıyorlar. Şimdi burada diyor ki geçecek olan gemiler bundan sonra diyor bir geçiş ücreti ödeyecek diyor İran. İddia bu. Ve bu geçiş ücreti diyor gemi başına diyor 2 milyon dolara yaklaşan bir fiyat olacak ama 2 milyon doları bana dolar olarak vermeyeceksiniz diyor. Yuan olarak vereceksiniz diyor. Dolar yok bundan sonra diyor. Buradan petrolünü geçirmek isteyen buna uyacak diyor. Şimdi ve bana destek veren Amerika ve İsrail'e destek vermeyenlere de diyor çok ucuz tarif uygulayacağım ben diyor. Çok ucuz tarif uygulayacağım. Onlar rahatlıkla geçebilirler diyor. Bir petrole ulaşamayanlar var. Mesela burada petrol şimdi bunların gelirleri petrol üzerinde. Suudi Arabistan falan. Bunlar bir kere gelir alamıyorlar. Bu nereye kadar bu böyle devam edecek? Savaş uzadıkça bunların aleyhine. İran'a mı baskı yaparlar? Hayır, İran'a baskı yapacak durumları yok. İran'ı bir kere karşılarına aldılar Amerika. Amerika'ya baskı yapıyorlar şu anda. Ya biz ne yapacağız? Parasız pulsuz kaldık diyorlar. Şimdi bakın petrol alanlar kimler? Çin. 6-7 milyon varil petrol alıyor günlük burada. Hindistan 4-5 milyon varil alıyor. Buradan elde ediyor. Japonya 2,5-3 milyon. Güney Kore 2-2,5 milyon. Avrupa 2-3 milyon civarında alıyor. Şimdi peki bunlar da petrol alamazlarsa ne olacak? Şuna müsaade ediyor içine. Hindistan muallakta. Zaman zaman müsaade ediyor, zaman zaman müsaade etmiyor. Hindistan'la İsrail'in bir işbirliği anlaşması var. Amerika'nın işbirliği anlaşması var. Japonya, bakın Japonya niye karşı çıkıyor anladınız mı? Japonya niye bu savaşın bir an önce bitirilmesini istiyor? İşte petrol sıkıntısı var. Buradan alıyor çünkü. Petrol buradan çıkamıyor. İran'dan aldığı anlamına gelmiyor. Bu Basra Körfezi'ndeki ülkelerden alıyor. Onlar petrolü dışarı çıkartamıyorlar. Şimdi buraya tıkanmış vaziyette. Burada gemiler burada bekliyorlar. Günde bir gemiye müsaade ediyormuş. Bazen 3 gemi oluyor. Bir de bu gemilerin orada bulunma maliyeti de var tabii. Sigorta maliyetleri artıyor, bulunma maliyetleri artıyor. Günde 100-150 gemi geçerken 300'e varan geminin geçtiği söyleniyor. Bazen şimdi 1 ila 3 gemi geçiyor. Düşünün kapatmış burayı. Güney Kore ciddi sıkıntıda. Avrupa yine önemli bir kısmını alıyor. Şimdi o zaman baskılar artıyor. Fakat burada çok ilginç başka bir şey daha var. Ne biliyor musunuz? Bundan başka bir etkilenen, hiç umulmadık, aklımıza gelmeyen bir devlet daha var. Yunanistan. Niye? En fazla gemisi bulunan devlet Yunanistan burada. İkinci Çin'den sonra. Neden? 70 gemisi burada tıkalı kalmış vaziyette Yunanistan'ın. Yunanistan bayraklı. Yunan armatörlerin gemileri. Yani bu da ticaretin durması demek. Yunanistan'ın iki ana kalem geliri vardır. Bir, deniz ticareti, deniz ulaşımı. 2, turizm. Şimdi buraya büyük darbe vurdu. Bu bir kenara koyduk mu? Trump'ı bağırttırıyor mu? Küfrettiriyor mu?
Aç şu boğazı diye. Aç şu boğazı diyor. Demek ki boğazına bıçağı dayamış İran. Peki efendim, diğer durak Babil Mendeb de şimdi ikinci bir lokasyon olarak gündeme geldi açıklamalarda. Babil Mendeb'i de kapatırız diye. Oranın nasıl bir etkisi alanı vardır? Hürmüz kadar etkiler mi süreci? Şimdi şöyle, İran'a ben senin enerji altyapını, petrol tesislerini vururum deyince ultimatom, başka bir ultimatom verince Amerika Birleşik Devletleri ve Netanyahu, Trump ve Netanyahu, İran'da sen bana bunu mu yapıyorsun? Hani bunu mu yapıyorsun? O zaman ben de sadece Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla kalmam, Babil Mendeb Boğazı'nı da kapatırım. Nasıl kapatırım? Kardeşim benim Husiler var, vekil güçlerim var. Nerede varlar? Yemen'de varlar. Ben burada sadece Yemen'de olduğunu da düşünmeyin. Ben Eritre'den başlarım, Somali'den çıkarım, burayı iki taraflı tehdit altına alırım, geçen her gemiyi de vururum diyor. Şimdi peki Babil Mendeb Boğazı'nda Husiler vasıtasıyla, vekil güçleri vasıtasıyla aynen burada normal askeri kuvvetleriyle yaptığı şekilde burada da bir şeyler yapabilir mi? Yapar, yapar. Peki yaparsa ne olur? Burada dünya petrolün %20'si ise bu da petrolden ziyade dünya ticaretinin %10'u buradan geçiyor. Avrupa'ya bakarsanız dünya ticaretini diyoruz. Avrupa için bu dünya Avrupa için %30'lara varıyor. %40'lara varıyor. Asya için bu %50'lere varıyor neredeyse. Şimdi o zaman bir kere Güneydoğu Asya'nın ticareti burada büyük sekteye uğrayacak. Avrupa büyük sekteye uğrayacak. Petrol geçişleri, bunlar ham petrol geçişlerini falan da geçiyorum. Onlar da var. Yani dünya petrolünün de %10'una yakını gene buradan geçiyor. %20 buradan, %10 buradan. Yani petrol buradan çıkıyor, geçiyor ama zaten petrolün ana kaynağı burası ama buradaki limanlardan yükleniyor. Yani sadece Suudi Arabistan'ın mesela burada yok ki limanları. Basra Körfezi'nde, Kızıldeniz'de de limanları var. Oradan da petrol geliyor. Bu gerçekten kritik bir durum olur. Dünya ticaretinin %10'u buradan. Konteynerin %30'u buradan geçiyor. Konteyner ticaretinin %30'u buradan geçiyor. Yani mamul mallar, dünyadaki mamul mallar işte Çin'den yüklüyorlar değil mi? Çin'e gidiyor, bilmem Güney Kore'ye gidiyor, Japonya'ya gidiyor. Bir sürü yedek parçası geliyor, arabalar geliyor, bilmem ne. Onlar da ayrı. Konteyner ticareti dediğimiz şey de bu. Avrupa-Asya ticaretinin ortalama %40'ı buradan gidiyor. Avrupa-Asya ticareti. Ve krizin etkisi şu oluyor. Babil Mendeb Boğazı'nı kapatırsa Süveyş'i kapatmış oluyor. Burası da gidiyor. Süveyş kapanırsa o zaman ne oluyor? Süveyş kapanırsa buradan çıkıyorlar. Ümitburnu'ndan dolaşarak gidiyor gemiler. Bu 10 ila 15 gün arttırıyor. Her sefer başına gemilerin navlunun ücretini en az 1 milyon dolar arttırıyor. Bunun enflasyon etkisini düşünün. Bu yetmez. Üstüne üstlük sadece bu yakıttan mütevellit bir durum. Üretim, ulaştırma, gecikler, bunlar da hesaba katıldığı zaman bambaşka bir muhasebe ortaya çıkar. Ama sigorta fiyatları da artıyor gemilerin. Neden? Çünkü tehlikeli sulardan geçiyor. Bu bölgeden geçerken sigortalar da artıyor. Sigorta şirketleri kimin elinde? İngiltere. İngiltere buradan nemalanıyor mu? Çok iyi nemalanıyor. Her şey birilerine çalışıyor. Petrol fiyatı yükselince Amerika'nın içerisinde bir takım karışıklıklar olsa da rezervlerini devreye geçirdikten sonra Amerika bunu bastırabilir. Ama Amerika petrol satar. Amerika kazanır. Rusya kazanıyor. Herkes Rusya'ya yöneliyor. Değil mi? Yani o yüzden birileri kaybederken birileri kazanıyor, birileri bu savaştan nemalanıyor. Fırsatlar da doğuruyor. Peki hemen fırsatlar demişken şimdi alternatif yollar da çok konuşulmaya başlandı. Çok farklı ülkelerin kazanacağı alternatif yollar var. Sizin dikkatinizi çeken rotalar hangileri olacak bundan sonra? Şimdi bana kalırsa ben şöyle diyorum. Her kriz fırsatla barındırır. Yeter ki o krizin, yani özellikle senin içinde oluşmuyorsa, sen o krizin göbeğinde değilsen, çevresindeysen, senin çevrende bir kriz varsa senin için bir fırsat da vardır. Bunu iyi araştırmak lazımdır. Mesela bazı ülkeler, bazı devletler 2. Dünya Savaşı'nda müthiş gelişme fırsatı yakalamıştır. Savaş ekonomisi denilen ekonomi bazılarına çok fayda sağlamıştır. O yüzden çok dikkatli olmak lazımdır. Krizlerde fırsatları iyi aramak lazımdır. Şimdi dünya petrolünün %20'sinin bu boğazdan geçtiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söyledik. Şimdi geçemiyorlar. Babül Mendeb de giderse %10 doğrudan %30. Bu petrol, %30 petrolsüz yaşayabilir mi dünya? Yaşayamaz. Tüketim malzemeleri, konteyner ticareti, bilmem nesi, şusu busu, onların da
gidip gelmesi lazım. Yani sadece petrol değil ki, malların da gidip gelmesi lazım. O zaman demek ki Hürmüz Boğazı'na ya da Bab-el-Mendeb Boğazı'na bağlı olmayan koridorlara ihtiyaç vardır. İşte Türkiye için büyük fırsatlar burada çıkar. Türkiye, şimdi biliyorsunuz bir Polonya'ya doğru giden, şuradan başlayalım, Kuzey koridoru vardı. İkincisi, şimdi orta koridor, Hazar'dan gelip Tiflis'ten geçip Türkiye'ye gelen orta koridor. Sonra Türkistan'ı bağlayan Zengezur koridoru. Sonra havalimanından, Basra Körfezi'nden çıkıp Türkiye'ye gelen, umarım Ovaköy'den açılır bunun kapısı. Çünkü bu Barzanistan'a ödün vermemek lazımdır. Barzanistan Ovaköy'den açılmasını istemiyor. Çünkü Ovaköy sınır kapısı açılırsa Türkmenler refaha kavuşacaklar. Onun için de tekrar söylüyorum. Bu kalkınma yolunun kapısı, Türkiye'ye giriş kapısı Ovaköy olmalıdır. Bunu başından beri söylüyorum. Ovaköy. Neden Ovaköy olmasın diyorlar? Çünkü Ovaköy'den giriş yaparsa kalkınma yolu Türkmen bölgesinden geçiyor. O Türkmen bölgesinden, Türkmeneli bölgesinden geçmesini kesinlikle istemiyorlar. Onun için biz özellikle Türkmenlere destek olmak için bunlardan hiçbir fayda görmedik bugüne kadar. Ovaköy'den geçilmesi lazımdır. Bu da kalkınma yolu. Bir de Güney Koridoru denilen şu koridor var. Yine birleşiyor, geçiyor. Buradan da geçiyor Güney Koridoru. Ama Süveyş kanalından geçilmesine ziyade bu da Güney Koridoru. Çeşitli alternatifler. Buna IMEC var. Mesela o da Hindistan, Orta Doğu ve İsrail ve Avrupa koridoru. Buna da IMEC deniliyor. India Middle East Koridor. Şimdi bu koridorlar, şu koridor, Güney Koridoru pek çalışmıyor. Çünkü Güney Koridoru hem Bab-el-Mendeb dolayısıyla hem de bu bölge maliyetler dolayısıyla. IMEC dediğimiz Hindistan Orta Doğu koridoru, o da şu anda çalışmıyor. Çünkü Orta Doğu'dan geçecek durumu yok. Savaş var ve durum biraz kritik. Kuzey koridoru uzun. Çin, Rusya durumu var. Polonya'ya gelecek falan. Bu Kuzey koridoru da çok uzun bir mesafe. Burada Türkiye düğüm noktası oluyor. Orta koridor denilen Hazar'dan, Hazar geçişiyle beraber Gürcistan'a gelip Gürcistan'dan Türkiye'ye bağlanan koridor. Bunu destekleyecek olan Zengezur koridoru, ki ona da bir not düşelim. Zengezur'un bir kısmına Trump koridoru dediler yani, biliyorsunuz. Orada toprak aldı Amerika Birleşik Devletleri. 99 yıllığına Ermenistan'dan geçtiği yeri Amerika aldı, toprak kiraladı. Hong Kong gibi. Ya Amerika komşumuz oldu. Zengezur koridorunun kontrolü de Amerika, ben de kontrol edeceğim. Kim ne bir gönderiyor, kim ne yapıyor filan diye. Zengezur koridoru. Bir de kalkınma yolu koridoru. Basra Körfezi'nden buraya geçiş. Muazzam bir şey. Şimdi Türkiye aslında bunların hepsi öngörülmüş. Uzun vadeli jeopolitik değerlendirme yapılmış ve bunların muazzam bir gelir oluşturacağı ortaya çıkmış. Ve bu projelerin yapılması ne kadar önemliymiş bir kez daha görmüş olduk. Bu arada petrol boru hatlarında işlemesi lazım. İşte Kerkük yumurtalık petrol boru hattı kapatılmış, işlemiyordu biliyorsunuz. Kerkük yumurtalık petrol boru hattı, biliyorsunuz Kerkük bir Türkmen şehridir ve Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi, yani Barzanistan sınırları içerisinde de değildir. Ki orası zaten Irak'ın bir parçası ama Irak'ın içerisinde, bu özerk bölgenin de sınırları içerisinde değildir. Her nasılsa Kerkük konusunda, Kerkük yumurtalık petrol boru hattının işletilmesi konusunda Barzani ile görüşülüyormuş. Öyle duyuyoruz. Barzani'nin ne alakası var? Barzani nasıl muhatap alınır? Irak merkezi hükümetinin değil mi burası zaten? Sonra burası Türkmen kenti değil mi? Yani Kerkük bir Türk şehridir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazımdır. Bu Barzani'ye de böyle muhatap olarak prim yapmamak lazımdır. Barzani'nin Türkiye'nin içerisini nasıl karıştırmaya çalıştığı o gönderdiği paçavralarla, Irak'ın kuzey bölgesel yönetim paçavralarıyla bellidir. Onu da bir altını çizelim. Şimdi bu arada Karadeniz ve Demiryolu birleşimleri bu koridorlar. Türkiye, Kerkük yumurtalık boru hattı var ya, şimdi Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı var. Aynı yerde birleşiyorlar. Şimdi BTC, Bakü Tiflis Ceyhan, Kerkük yumurtalık boru hattı nerede birleşiyor? Yumurtalıkta. Peki bu dünya petrolünün kaçı buradan gidiyor biliyor musunuz? Türkiye'nin önemi ne kadar artıyor? %1,5'u.
Peki Türkiye'nin boğazlarının önemi artmış mıdır? Muazzam artmıştır. Şimdi Rus petrolü revaçta, değil mi? İşte boğazlarımızdan da geçen, Türk boğazlarından ne kadar geçiyor? %3. Dünya petrolünün %4,5'u da bizim kontrolümüz altında. Ciddi bir orandan bahsediyoruz. Ciddi bir orandan bahsediyoruz. %5'e yakından bahsediyoruz. Onu da geçtim. %5'i rahatlıkla buluyoruz. Neden? Türk akımı projesi var. Güney akımı projesi var. Bunların hepsi Türkiye ile bağlantılı. Boru hattı. Bunlar da çalışıyor. Şimdi böyle bakınca Türkiye'nin dünya petrolünün %5'ini boğazlarıyla kendi başına sadece. Basra Körfezi gibi falan değil. Hürmüz Boğazı gibi değil. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı her tarafı bizim. Değil mi? Bakü Tiflis Ceyhan boru hattının Ceyhan bizim. Denize döküldüğü yer, denize ulaştığı yer bizim. O zaman Türkiye'nin muazzam bir jeopolitik gücü var. Türkiye'ye kafa tutmaya kalkanlar bunu görmelidirler. Türkiye'nin gücünü göremeyenler de bunu anlamalıdırlar. Türkiye'nin jeopolitik olarak ne kadar güçlü bir konumda olduğu, sıkıştırıldığı durumda elinde büyük kozlar bulunduğunu bizim siyasilerimiz de çok iyi anlamalıdır. Siyasetle uğraşanlarımız da çok iyi anlamalıdır. Güvenlik politikalarıyla, ekonomi politikaları, enerji politikaları uğraşanlarımız da çok iyi anlamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bu haydutluğu Türkiye'nin jeopolitik gücünü daha da arttırmış ve ortaya çıkarmıştır. Onun için bizimle dalaşmak isteyenler bunu bir düşünmelidirler. Teşekkürler amirim. Değerli teşekkür katkınız için. ederim. Yayını bu noktaya kadar izleyenler için Gerisi YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı yapmış olalım.